Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ana yemek tarifi vereceğim. Yemeğimiz köfteli patlıcan kebabı ama ben içine patates de kattım ve harika oldu. Dilerseniz malzeme listesini sayıp tarife başlayalım. 4-5 tane patlıcan, 4-5 tane patates, 4-5 tane sivri biber, 4-5 tane rendelenmiş domates, köftesi için 500 gram kıyma, 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane rendelenmiş soğan, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane ve son olarak 1 tane yumurta kullanıyoruz. Öncelikle yemeğimizin köftesini hazırlıyoruz. Derin bir kaba 500 gram kıyma alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane rendelenmiş soğan, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tane yumurta, 2 diş rendelenmiş sarımsak, baharatlar ve son olarak 1 tatlı kaşığı kadar salça ekleyip karıştırarak yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 6-7 dakika yoğurduğumuz köfteyi yuvarlıyoruz. Köfteleri minik minik yapıyoruz ki içindeki patlıcan ve patatesle orantılı dursun. Az önce de belirttiğim gibi köfteleri minik minik yuvarlayıp hazırlıyoruz. Ben içine patlıcan giren tüm yemekleri çok seviyorum. Onun için patlıcanlı tariflere biraz ağırlık veriyorum ama davet sofraları için 10 numara bir yemek olduğunu düşünüyorum. Tencereye yeteri kadar yağ alıp ısıtıyoruz. Patatesleri küp küp doğrayıp ısınan yağın içine bırakıyoruz. Patlıcan ve biberleri de aynı boyutta doğruyoruz. Bu şekilde hem sosunu içine çok güzel çekecektir hem de görseli çok daha güzel olacaktır. Kızaran patatesleri yağdan alıp fırın tepsisine bırakıyoruz. Yerine patlıcanları bırakıp kızartmaya devam ediyoruz. Sırasıyla tüm malzemeleri kızartıyoruz. Patates, patlıcan, biber ve son olarak köfteleri de kızartıp sosunu hazırlayabiliriz. Kızartmalı yemek çok ağır olmaz mı diye soracak olursanız eğer patlıcanlara yağ çektirirseniz gerçekten ağır olur. Patlıcanlara yağ çektirmemek için de yağın mutlaka kızmış olması gerekiyor ve yüksek ateşte kızartmalıyız. Son olarak köfteleri de kızartıp tepsiye alıyoruz. Tepside tüm malzemelerin orantılı durması için karıştırıyoruz. O kadar malzeme kızarttım ve gerçekten yağ hiç azalmadı diyebilirim. Fazla yağ bir kaseye boşaltıp tencerede sosa yetecek kadar 4 yemek kaşığı yağ bırakıp üzerine rendelenmiş domatesleri ve tuzu bırakıp kaynatıyoruz.
Kaynayan domatesin üzerine 1 tatlı kaşığı salça ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak 2 su bardağı su ekleyip kaynayınca ocaktan alıyoruz. Hazırladığımız sosu tüm malzemelerin üzerine gelecek şekilde boşaltıyoruz. Yemeğimiz sosla bütünleşmesi için az da olsa fırına vermeliyiz. Eğer fırın kullanmak istemezseniz geniş bir tencereye hazırlayıp en son tüm malzemelerle 6-7 dakika kısık ateşte kaynatabilirsiniz. Ya da benim gibi 180 derece fırına 12-13 dakika bırakabilirsiniz. Yemeği az önce aldım fırından dumanı üzerinde. Bu arada tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biliyorum oruçlusunuz, affınıza sığınarak yemeği tabağa alıp göstermek istiyorum. Gerçekten davet sofraları için harika bir yemek. Hem de çok bereketli bir tepsi dolusu muhteşem bir ana yemek oldu. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.